Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Özbekistan mutfağından bir tarifle geldim. Yemeğimizin ismi hanım. Siz ister hanım deyin, ister börek deyin, ister mantı deyin, hiç fark etmez. Önemli olan lezzeti. Lezzetiyle ise damaklarınızı şenlendirecek enfes bir yemek gerçekten. O yüzden mutlaka denemenizi öneriyor ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamurumuzu yoğurmakla işe başlayalım. Bunun için 2,5 su bardağı unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alalım. Kullanmış olduğum su bardağımın ölçüsü 200 mililitredir. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip güzelce karıştıralım. Yeterince karıştırdıktan sonra unun orta kısmına bir çukur açalım. Ve üzerine 1 adet yumurta kırıp azar azar ılık suyu ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Toplamda 1 dolu su bardağı ve artı 1-2 yemek kaşığı kadar su kullandım. Hamur yeterince toparlandıktan sonra güzelce yoğurmaya başlayalım. Yoğurduğumuz hamurun kıvamı şöyle gördüğünüz gibi yumuşacık. Elde ettiğimiz hamuru önce 2 eşit parçaya bölüp daha sonra ise bezeler haline getirelim. Ve bezelerimiz de artık hazır oldu. Şimdi üzerlerini kapatıp ikinci bir işleme kadar bu şekilde dinlendirelim. En az yarım saat kadar dinlendirmenizi tavsiye ederim. Hamurumuz dinlenirken biz ise geçelim iç harcımızı hazırlamaya. Bunun için uygun bir tavayı ocağa alıp içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edelim. Yağın üzerine 1 adet yemeklik doğramış olduğumuz kuru soğanı ekleyip soğanı birkaç dakika yağın içerisinde çevirelim. Soğanı birkaç kez şöyle bir çevirdikten sonra üzerine rendenin büyük gözüyle rendelemiş olduğumuz 2 adet havucu ilave edip havuçla birlikte sotelemeye devam edelim. Çok fazla pişirmiyoruz. Sadece havuçların da renginin değişip diriliğini kaybetmesini bekleyelim. Yeterince pişirdikten sonra ocağı kapatalım ve soğuması için bir kenara alalım. O soğurken biz ise geçelim iç harcında kullanacağımız diğer malzemelerimizi hazırlamaya. Öncelikle 2 adet patates alıp patateslerimizi videoda gördüğünüz gibi çok ince olacak şekilde doğrayalım. Ve patateslerimiz artık hazır oldu. Şöyle gördüğünüz gibi incecik doğradım. Şimdi patatesleri bir kenara alalım ve uygun bir kabın içerisine 500 gram orta yağlı kıyma ilave edelim. Dilerseniz çok ince doğranmış kuzu eti de kullanabilirsiniz. Orijinalinde o şekilde yapılır. Ve etin üzerine doğramış olduğumuz patatesleri ve önceden hazırlayıp soğutmuş olduğumuz havuçlu harcı ve 1 adet yemeklik doğramış olduğumuz kuru soğanı ilave edelim. Baharat olarak damak zevkimize göre tuz, ben 2 tatlı kaşığı ekledim. Pul biber 1 tatlı kaşığı, 1 tatlı kaşığı karabiber ve yarım tatlı kaşığı kadar da kurutulmuş reyhan ilave ettim. Şimdi malzemelerin tamamını elimizle güzelce yoğuralım. Ve iç harcımız artık hazır oldu. Şimdi üzerini güzelce kapatalım ve buzdolabında ikinci bir işleme kadar dinlendirelim. Bu arada hamurumuz da artık yeterince dinlenmiş. Şimdi dinlenmiş olan bezelerden bir tanesini alıp tezgaha un serperek bolca unla önce elimizle hamuru genişletelim. Daha sonra ise oklava yardımıyla açabildiğimiz kadar açalım. Çok fazla ince değil, mantı hamuru kalınlığında açmanız yeterli olacaktır.
Ve hamuru yeteri kalınlıkta açtıktan sonra iç harcının yarısını üzerine gezdirip her tarafına eşit olacak şekilde güzelce yayalım. Şimdi yufkanın bir ucundan tutup içe doğru katlayarak hamuru rulo haline getirelim. Videomu buraya kadar izleyen değerli izleyicilerim, beni her nereden takip ediyor iseniz bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi ve de oraya ait olan en meşhur yemeği yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Ve yufkanın uç kısımlarını da düzelttikten sonra rulomuz artık hazır oldu. Şimdi buhar tenceresinin üst kısmını veya geniş delikli bir süzgeci alıp içerisine güzelce yağlayalım. Yağladıktan sonra ise rulomuzu içerisine yerleştirelim. Bu arada buhar tencerem olmadığı için ben süzgeç kullandım. Ama eğer evinizde buhar tencereniz varsa onu kullanabilirsiniz. Bana göre herkesin evinde bulunan kolay bir şey olmadığı için süzgeç kullanmak çok daha mantıklı. Ve hamurun üzerini tekrardan güzelce yağlayalım. Ve hamurumuz artık hazır oldu. Şimdi süzgeci içerisinde su kaynayan uygun bir tencerenin üzerine yerleştirelim. Süzgeçle su kesinlikle birbirine temas etmemeli. O yüzden su miktarını kendi tencerenize ve süzgecinize göre ayarlamalısınız. Daha sonra ise tencerenin kapağını kapatalım ve en az 50 dakika kadar bu şekilde pişirelim. Bu arada ocağınız mutlaka kısık ayarda olmalı. Arada bir kontrol etmek için şöyle bir açtım kapağını, ama açmaya da bilirsiniz. Ben sadece sizlere göstermek amaçlı açtım. Ortalama 50 dakika kadar piştikten sonra yemeğimiz artık hazır oldu. Şimdi üzerindeki yufkayı yırtmadan yavaşça bir spatula ile yemeğimizi servis tabağının içerisine alalım. Ve yemeğimizi servis tabağına aldıktan sonra bıçakla dilediğimiz boyutlarda dilimleyelim. Servis öncesi üzerine bol sarımsak, yoğurtlu ve de tereyağlı salçalı sos gezdirelim. Son olarak ise ben üzerine maydanoz serpiştirdim, ama dilerseniz taze kişniş ve dereotu da kullanabilirsiniz. Kesinlikle çok yakışacaktır. Umarım tarifimi dener ve de beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir. Hatta aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak ister sosyal medya hesaplarınızda, isterseniz de WhatsApp hesabınızda videomu sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.